Senin ne işin var burada? Konuşmamız gerek. Teklifini düşündüm ve konuşmaya geldim. Bu mu? Bunu mu konuşacaktın? Başka ne olsun istiyordun? Hastaneyle ilgili. Sana kapı çalmayı öğretmediler mi? Her şeyi bildiğini sanıp hiçbir şey bilmediğine bir örnek daha. Kapı dinlenmez, çalınır. Kapı falan dinlemedim ben. Seninle konuşmaya geldim. Ama pardon, seninle konuşulmadığını unutmuşum. Buraya kor düşmüş bir kere kardeş. Senin bu adama hiddetinde, nefretinde bundan. Sen basbayağı kıskanıyorsun Mercan'ı Nezir'den. Söyle ne söyleyeceksin? Daha sonra. Sakinleş önce bir sen. Sakinim. Bu mu sakin halin? Sakinim, tamam. Söyle. Hastane projesi. Benim için manevi yönden çok önemli. Çok önceden kendime verdiğim sözle ilgili bu. Evet, sana öfkem çok büyük. Ama bu proje bu öfkenin gerisinde kalmayacak kadar, onunla kirletilmeyecek kadar değerli benim için. Bu projeye başlarken amacım hem kendime verdiğim sözü tutmak hem de senden kurtulmaktı. Elbet bir gün senden kurtulacağım. Ama hastanenin o güne dek beklemesini istemiyorum. Yani Yani teklifini kabul ediyorum. ne yaparsan yap, bu projeden hiçbir maddi çıkar sağlayamayacaksın. Biliyorum. Para benim için şu anda çok önemli olsa da bazı şeyler her zaman, her anlamda daha değerlidir. Bu kadardı. Bu projeye başlarken amacım hem kendime verdiğim sözü tutmak hem de senden kurtulmaktı. Elbet bir gün senden kurtulacağım. Ama hastanenin o güne dek beklemesini istemiyorum. Nedir bu başımıza gelenler? Anne ya, üzülme ha. Bak ilk borcumuzu nasıl ödedik? Bunu da bir şekilde hallederiz ha. Haklısın kızım. Borcumuzu ödedik. Arabayı da yaptırırız değil mi? Yaptırırız anneciğim, yaptırırız. Yaptırırız değil mi oğlum? Siz niye bakıyorsunuz öyle birbirinize? Abi, Malik. Oğlum, başka bir şey yok değil mi? Ha? Yok desene oğlum. Aslında Berat size bir şey söylemek istiyor ama... Oğlum. Oğlum bak. Başka bir şey daha olduysa Allah aşkına şu anda söyle. Benim daha sonrasında başka bir belayı kaldıracak durumum yok. Kalbim dayanmaz artık.
Demin. O gelince yarım kaldı. Onunla aramızda ima ettiğin gibi bir şey olamaz. Kıskanmak diye bir şey yok yani. Biz buraya son oyunu oynamaya geldik. Kor düşmüş diyorsun. Benim içimde tek bir ateşe yer var kardeşim. O da intikam ateşi. O düşmanımın kızı. Yani ondan bana olsa yine düşman olur. Hayat var Cemal. İkimizin arasında çok acı bir hayat var. O benim oyunumda bir piyon sadece. Bugün var, oyun bitince yok. Bunu böyle bil, bir daha da bunun muhabbetini yapma. Ah kardeş ah. İyi hoş dersin de. Beni bilirsin. Ben sadece doğru bildiğimi söylerim. Ben de doğru bildiklerin yanlış diyorum sana. Eyvallah. Yani sen öyle diyorsan. Hadi yürü yürü yürü. Cemal, Emret Hanım. Ateş'le konuşmalarınızı duydum. Ne oluyor oğlum? Ne yaptı Ateş? Mercan'la bir mevzu mu var? Oho. Aşk olsun Müzeyyen Ana ya. Bunca yıldır beraberiz. Sen ne zaman benim laf taşıdığımı gördün? Delikanlılığa yakışır mı? Hem de kardeşin arkasından. Oğlum, sen beni yanlış anladın. Ben Ateş'in iyiliği için soruyorum. Üstümüze düşen bir şey varsa yardımcı olalım. Ana o zaman bana değil ona soracaksın. Ben kimsenin sırrında derdinde başkasına taşımam. Bak bunu düşmanlarım bile bilir. Sen gelmişsin bana. Neyse ana. Ne sen sordun ne ben duydum. Ah benim iyi yürekli evlatlarım. Düşmanlarımız her kötülüğe çoktan teşne, siz hala delikanlılık diyorsunuz. Bu iyi niyetiniz yüzünden merdin sonu namerdin elinden olacak. Oğlum sen beni öldür da. Ya nasıl olsa ölümüm senin elinden olacak. Ha şimdi öldür. İkimiz de tez elden kurtulalım da. Anne. Al şundan bir iki yudum içen. Kızım sen bana zehir getir ya. Ben ne yapayım suyu? Allah seni bildiği gibi yapsın Berat. Hem borcu ödemedin hem gittin arabayı çarptın. Ya koskoca karı anan arabasını taksiye çıkartmak da nedir ya? Ya duyarlarsa biz ne ederiz? Anne yapma böyle vallahi bak sana bir şey olacak diye korkuyorum ha. Ya bir sen de nasıl yaptın aklım almıyor ki. Ya kızım sen şimdi niye annemi körüklüyorsun ya? Bir şey olacak kadına senin yüzünden. Ay pes yani abi. Sen yap suçu benim üstüme at. Oğlum. Oğlum sende akıl mı kalmadı da? Ya anne. Ya ne olduysa benim iyi niyetimden oldu. Borcu kapatmak için çocukluk arkadaşımıza güvendik. Kazık yedik. Ek iş yapayım dedim, rahat edelim, kurtulalım dedim. Kaza yaptım. Ya ben iyi bir şeyler olsun dedikçe dibe battım. Ben ne yapayım? Battı. Battı bizi de batırdın. Nasıl çıkacağız bakalım? O bankalar yarın öbür gün gelir kapımıza dayanır. Bizi burada bulabilirlerse tabii. O ateş de Müzeyyen cadısı da duyarlarsa yemin ederim 2 dakika bizi burada durdurmazlar da. Sakin ol. Binnaz teyze buluruz bir çaresini öyle demeyin. Bulacağız bir çözüm. Buluruz bir çözüm diyor. Çözecekmişiz. Çözeriz diyor da. Yüzyıllar geçse de hiçbir şey değişmemiş. Kadın o zaman da aynı şeyi söylemiş. Evlilikte mutluluk şans işi. Diyorum ben ya. Dengemi bozdu bu adam benim.
Mercan. Müziğiyle alakalı bazı düzenlemeler düşündüm. Senin de çok hoşuna gidecek. Nizir, benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Ben şirkete geri döndüm. Yani artık birlikte çalışamayacağız. Ani oldu, kusura bakma ama öyle olması gerekti. Anlıyorum. Sıkma canını. Hayatının bu döneminde olanlardan hiçbirinden sen sorumlu değilsin. Yok. İlla dayak yiyecek. O düşmanımın kızı. Yani ondan bana olsa yine düşman olur. Onunla aramızda hayat var Cemal. Acı bir hayat. O benim intikam oyununda sadece bir piyon. Bugün var, oyun bitince yok. Ama o adama güvenemeyeceğini biliyorsun değil mi? Sana ne derse desin o adama sakın inanma. İstediği zaman her şeyi çiğneyip geçtiğini kendi gözlerinde görsün. Seni dışarı atmadan git hadi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Önce projeyi iptal edip sonra da geri almakla neyin nesi? Öyle uygun gördüm. Karım artık şirkete geri döndü. Benimle, yani ait olduğu yerde çalışacak. İş bahanen kalmadı artık. Dolanma daha fazla ayağımın altında. Görüyorsun değil mi? Yol yakın. Yol yakınken bütün yolları bana çıktı. Ben artık yok oldum. Alo. Bana sağlam adamlarından birini seç. Hem takip hem temizlik. Sen kabalıktan zevk alıyorsun belli. İnsanlara layık olduğu gibi davranıyorum. Yok. Ben seni asla anlamayacağım. Senin içinde kimsede görmediğim bir nefret var. Her şeye, herkese karşı. Böyle yaşanmaz ki. İstediğini aldın. Her şey senin istediğin gibi oluyor. Daha ne? Her şey değil. Sen o adamla görüşüp konuşmaya devam ediyorsun. Sana yapma diyorum, hala yapıyorsun. Ne halin varsa gör. Ne istiyorsan onu yap. Benim sınavım seni anlamak herhalde. Ne halin varsa gör. Madem istediğimi yapacağım, bu hareketler ne? Gel git akıllı zorba adam. Höt höt.
Kolay gelsin Çiçek. Sağ olun Mercan Hanım. Sana bir şey soracağım. Bodrum'daki eski eşyalar nereye kondu? Müzeyyen Hanım'ın emriyle depoya kaldırıldı. Peki, anladım. Sen iyi misin? Hasta falan mısın? Bir şeyin mi var? Yok, iyiyim ya, iyiyim. Ben de geleyim size yardım edeyim. Emin misin? Eminim, sıkıntı yok. Peki. Müzeyyen Hanım'a dedik bu eşyaları buraya koyarsak nemlenir diye ama dinlemedi ki. Mahvolmuş bu fotoğraflar. Bir başka bir isteğiniz yoksa Mercan Hanım ben çıkayım. Olur, çık sen. Dinlen biraz. Ne saklıyorsun? Hiçbir şey Göster ne saklıyorsun. göstermeyeceğim. Almasını bilirim ben. Kolaysa al o zaman. Çocukluk arkadaşlarım. Bu fotoğrafın çekildiği günü hatırlıyorum. Çok gülmüştük, çok eğlenmiştik o gün. Çocuklar, hadi poz verin bakayım. Poz verin, yaklaşın birbirinize. Çekiyorum, çekiyorum. Mutlu hatırlıyorum onları hep. Hayatımın en içten gülüşleriydi herhalde. Hele Eylül. O kadar içten gülerdi ki. Bilmiyorum.
Belki çok yalnız bir çocuk olduğumdan. İnsan o yaşta çok bir şey hatırlamıyor. Galiba o dönem bana o kadar iyi gelmişler ki. Sürekli zihnimde canlanıyorlar. Keşke burada olsalar. Yine böyle gülsek. Mercan. 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 Mercan iyi misin Mercan? Mercan! Mercan. Çekil! Ne oldu? Bırak! Ne yaptı bu kızıma? Kaldır. Al götür. Onlara bulaşma dedikçe yanlarından ayrılmıyor. Ne yaptınız kızıma? Ne yaptınız Mercan'ıma? Kızıma ne yaptın? Ulan. Ne yaptınız kızıma? Benim kızıma. He? Ne yaptınız? Benim kızıma. Nereye? Ne oldu? Mercan! Mercan. Çekil! Ne oldu? Bırak! Kızıma ne yaptın? Ne yaptınız kızıma? Ne yaptınız Mercan'ıma? Kızıma ne yaptın? Biz seninle bu kadar farklıyız işte. Senin çocukluğunda hatırladığın her şey benim için yara. Bu dünyada yapacağım son şey bile olsa seni buna pişman edeceğim Haydar. Çocukluğumu çaldın. Kardeşimi çaldın. Ay, öldüm yorgunluktan. İşimiz daha yeni bitti. Kızım kapıyı niye kapatmadın? Abim geliyor. Berat sakın bana ses etme, zaten canım burnumda. Tamam annem. Etmem. Anne. Yapmasam mı böyle? Allah bak hasta falan oluverir. Bir şey olmaz, burnu sürtünsün biraz. Vallahi bıktım ha düşünmekten. Onu düşün, bunu düşün. Anne ya.
Hallederiz. Nasıl kuzum, nasıl? Ben sana bir kahve yapayım mı? Hem yorgunluğunu alır. İstemem. Zaten uykularım kaçıyor düşünmekten. Daha da kaçmasın. Yapayım kız ha. Ne olacak kaçsın. Çiçek. Hı. Hasta falan olmaz değil mi bu düşünmekten? Oy canım annem kıyamaz da bize hiç. Olmaz olmaz sen merak etme. Ama sen de hasta olma tamam mı? Yapıyorum kahve. Yap haydi bakalım. O oda yanlış oda Ateş. Ama bütün bu tantana bitip evimize döndüğümüzde doğru odayı bulacaksın. O kızın aramıza girmesine izin vermeyeceğim. Sen hep benimdin. Hep benim kalacaksın. Yaşlanmak kötü derler. Tüm övgüler gençliğe düzülür. Ama yaşlılar aşktan ve şehvetten arındıkları için mantıklı düşünürler. Duygularının esiri olmadan doğru karar verirler. İşte Ateş de gençliği yüzünden beni dinlemeyip burnunun dikine gidiyor. Ama yürüdüğü yol onu yanlışa sürüklüyor. Duygularıyla hareket eden insanlar yanlışa sürüklenir. Yakmak isterken yanan sen olursun. Haklısın anne. Ama ben haklı değil. Mutlu olmak istiyorum. Ama ben haklı değil. Mutlu olmak istiyorum. İyisin değil mi? Yok bir şey. Hastanenin adı. Neden Eylül? O fotoğrafta arkadaşlarım. O çok güzel gülen kızın adı Eylül. Çocukluk arkadaşın adını hastaneye vermek istiyorsun yani. Neden? Bilmiyorum. Yalnız bir çocuktum. Sürekli korunan, gözetilen. Bir tek onlar vardı yanımda. Söz vermiştik birbirimize çocukken. Asla unutmayacağız birbirimizi diye. Belki ondan, belki de başka bir şeyden bilmiyorum dediğim gibi. Bunu anlamak zor. Bazen bir şey olur ve senin kaderin olduğunu anlarsın ya. Öyle bir şey herhalde bu. Nerede onlar şimdi? Bunu çocukken babama çok sordum. Dedelerine gidecekler ve dönmeyecekler dedi bir daha. Gerçekten de dönmediler. Dönmedi. Çünkü baban yüzünden öldü. Ve onları hep özledim. Eylül çok net bende.
Ama oğlanı tam hatırlayamıyorum. Adı... Mahir, Kadir gibi bir şeydi herhalde. Oysa ben seni hiç unutmadım. Haydar sayesinde. Tahir. Tahir. Eylül'ün abisinin adı. Tahir, hatırladım. Rüyamda gördüm. Tahir geliyor, yatağın ucuna oturuyor, sessizce beni izliyor. Sonra saçım yüzüme düşmüş. Usulca onu alıyor önce. Sonra da üzerimi örtüp oradan ayrılıyor. Dün çok lafı geçmiş diyedir. Önemseme. Çalışanların çocukları belli ki. Bu onları önemsiz yapmıyor. Tahir ve Eylül hakkında doğru konuş. Al anneciğim. Sağ ol kızım. Şu arabayı da bir an evvel tamir ettirmek lazım. Da hangi parayla? Bu yaşımda bu elin malıyla sınandım ya. Ben bunları göreceğim ama öyleydim daha iyi. Anne, ya tamam
kötü bir şey ama ölmek falan ne demek ya? Yani bak halledeceğiz bir şekilde, tamam mı? Hı? Toparla kendini. Çiçek, bu Zehra'nın bunu duymaması lazım. Bu gider içeriye söylerse valla 2 dakika tutmazlar bizi burada. Doğru. Gel oğlum gel. Gördün mü başımıza gelenleri? Ya lütfen artık üzme kendini Binnaz teyze. Yani bugün ağlanır, yarın yine gülünür. Ama bir şey de yapmak lazım tabii. Ya böyle saklanmaz. İlla ki duyulacak. Yok. Yok oğlum sonuna kadar saklayacağız. Koskoca yıldırımlara bunu yapan bizi sinek gibi ezoverirler vallahi ayaklarının altında. Ya ben Ateş Bey'in öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani konuşsak anlar bence. Ya kızar belki. Maaştan keser. Onda da haklı olur tabii. Orası öyle. Doğru. Doğru da senin bu arabayı verdiğini duyarlarsa seni de işten kovarlar. Çocuğun da başını belaya soktun Berat Efendi. Ananı üzdüğün yetmedi. Gittin ha bu gurbetteki çocuğu da mı üzüyorsun? Ya siz beni düşünmeyin. Ya borç kapansın. Önemli olan o. Ben bakarım başımın çaresine. Bir yol bulacağız. Çiçek, kızım sen şu nohutları bir süz de haydi onları tencereye koyalım bir an önce. Tamam anneciğim. Şimdi nerede o danış? Ben de onları bir halledeyim. Ben de arabaya bakacaktım. Görüşürüz. Nasıl olacak ben anlamıyorum ya. Yani Bir şey olmaz hiç merak etme hallederiz bir şekilde. olur işte. Hep olmayacak diyorsun sonra Olacak zaten. Mercan Hanım şirkete geri dönüyormuş. Zaten neden ayrıldığını da hiç anlamadım ki. Ya Mercan Hanım çok iyi bir yöneticidir. Üstelik işinde de çok iyidir. Yani açıkça söylemek gerekirse Ateş Bey'in mardır bebeği de aldığında da çıkarttığında da. Yanılıyorsunuz. Selam, nasılsınız? Demet Hanım hoş geldiniz. Sağ olun ben de çok iyiyim. Mercan Hanım şirkete geri dönüyormuş. Siz de sevinirsiniz diye haber vereyim dedim. Bırak ya. Bütün haberleri tek seferde verdin tek nefeste. Bize de bıraksaydın ha. Aa. Çok iyiymiş gerçekten. Siz burada dikilip kim gelmiş kim gitmiş bunu mu konuşuyorsunuz? Hadi işinizin başına. Burak, hadi. Hadi. Tamam. Görüşürüz Demet Hanım. Abi, niye bağırıyorsun insanlara? Demet başlama yine yemek muhabbetlerine. Öyle ama. Hem sen biliyor muydun Mercan'ın döndüğünü? Pes. Madem biliyordun niye daha önceden söylemedin bana abi? Mercan'ın Ateş'le çalışmaya başlaması sevinilecek bir haber mi? Herif deli. Mercan'a zarar veriyor. Söyle. İşin ehli mi? Tamam. Beklesin hazırla. Her şey bitmiş değil. Kurşunlarımız bitmedi hala. Parayı bulup arabayı halledemezsek kovulacağız. Kovulunca da görüşemeyeceğiz. Öyle bir şey olmayacak. Ben halledeceğim bir şekilde. Piyangodan para mı çıkacak? Tam işleri halletmişken. Ah abi ya. Ne yapsın o da? Bir çare bulayım diye. Sen niye bir şey söylemedin? Abi ne? Ya beni de çok dinlerdi zaten ya. Dinlemez, haklısın.
Durumlar böyleyken ilişkimizi de açıklayamayız. Kısa sürdü mutluluğumuz. En kısa zamanda araba eski haline dönecek. Parayı bulacağız bir şekilde. Öyle mutluluğumuz da kısa falan sürmeyecek. Tamam mı? Üzülme sen. Bunlar böyle kafa kafaya verdiklerine göre kesin bir iş çeviriyorlar. Bakalım neymiş? Anne, babam nerede? Bilmiyorum. Erkenden çıkıp gitti bir yerlere işte. Anne. Eylül ve Tahir nerede? Kim? Eylül ile Tahir. Kim ki onlar? Hani çocukluğumda burada kalıyorlardı bir süre. Ne bileyim ben kızım, neredeler? Nereden çıktı şimdi bu nostalji rüzgarları sabah sabah? Eski bir fotoğrafımızı buldum da. Babana sor. Bilirse babam bilir. Öyle yaparım. Tamam. Sen aşağıda bekle. Emredersin. Tamam. Dün çok lafı geçmiş diyedir. Önemseme. Çalışanların çocukları belli ki. Bu onları önemsiz yapmaz. Tahir ve Eylül hakkında doğru konuş. İlla geldi öv beni diyor. Lan kadın evli evli. Ben de telefonumu arıyordum. Sende ne işi var? Burada unutmuşsun. Eşyalarına sahip çık. Yine ne oldu? Şirkete gidiyorsan beni de götür. İşlere bakarım. Kaybettiğim zamanı telafi edeyim. Biraz işim var. Sonra gelip seni alacağım. Şirkete beraber gideceğiz. İşin varsa dönme sen. Ben kendim giderim. Sana gelip seni alacağım dedim. Patronun da, kocan da benim. Unutma.
zaman bitecek bu çile? Kaç gün oldu? Ne zaman dolacak bu 187 gün? Baba, Kızım, hayrola? sana Tahir'i soracaktım ya ben. Gerçi Eylül'ü hatırlamadığını söyledin ama Tahir Eylül'ün abisi anne. Tahir mi? Bırak kardeşimi. Doktora gideceğiz, bırak. Bırak kardeşimi. Çekil lan. Bırak. Bırak kardeşimi. Çekil, bırak. Bırak lan. Kardeşim bırak. Bırak dedim sana. Hayır. Geri bas. Abi. 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 Bırak şunu. Hadi. Hayır. Hayır. Eylül'ümü verin. Kardeşimi geri verin. Evet, sen şimdi Tahir deyince hatırladım kızım. Ne oldu, niye sordun? Eski fotoğraflara bakıyordum, aklıma geldiler. Şimdi neredeler, ne yapıyorlar? Senin bir bilgin var mı? Kızım daha önce de sordun, sana söyledim ya. Dedelerine gitti onlar. Tamam da nerede dedeleri? Numaraları falan yok mu? İletişime geçmek istiyorum ben. Ya iletişim kurup ne yapacaksın kızım? Konakta izleri bile kalmadı. Bende var ama izleri baba. Onları bulmak istiyorum. Eylül... Eylül öldü kızım. Yani hastalıktan öldü. Tahir nerede ne yapıyor onu da bilmiyorum. Sen üzülmeyesin diye sakladım senden şimdiye kadar. Nasıl? Eylül... Eylül ölmüş mü? Tamamdır Selim Usta. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne diyor? Ya Selim Usta indirim yaptı ama... araba pahalı olduğu için o da tuzlu oluyor. Öyle bir para hiçbirimizde yok. Kredi borcunu düşününce de aklıma bir çare geliyor ama... Tefeciye mi gitsem? Ha, şahtık şahbaz olduk. Oğlum tefeci falan yok sakın ha. Gördün işte Murat tefecileri dolandı da başına neler geldi. Sakın Berat, sakın. Bak yemin ediyorum sana hakkımı helal etmem. Seni kendim gebertirim ha. Tövbe tövbe. Bu saatten sonra bir de evlatla mı sınanacağım? Sakın diyorum sana ha. Ona göre. Ya tamam anacığım ya, tamam. Yemin ver bana Berat. Gitmeyeceksin tefeciye falan. Ya tamam anacığım ya, tamam dedik. Yemin ver falan o kadar uzun boylu değil daha anacığım ya. Tamam bir çukura düştüm. Daha da düşmem, korkma. Aman diyeyim oğlum. Uzak dur tamam mı? Karahanlardan biri öğrenmeden bu meseleyi çözmemiz gerek. Çiçek doğru söylüyor. Hem ne demişler? İllik temserru, Rabbine sehel emru. Yani? Yani işini gizli tutan muradına çabucak erir demek.
Abim bütün sözlerini tutmaya çalışıyor Eylül. Ne dedim sana? Hep geleceğim yanına, hiç yalnız bırakmayacağım seni dedim. Bak, geliyorum. Kahrolsam da, yansam da geliyorum. Asıl sözümü de tutuyorum. İntikamını alıyorum onlardan. Bize çektirdiklerinin 1000 katını çektiriyorum onlara. Son darbeyi vurduktan sonra da geleceğim. Başardım kardeşim diyeceğim. Artık rahat uyu. O küçük masum kızın intikamını aldım diyeceğim. Mutluluğu elimizden alanlara mutsuzluğu tattıracağım. Sevdiklerini alacağım onların. Ki bizi daha iyi anlasınlar. Bak. Kimse gülüşünü unutmuyor. Çünkü çok güzel gülerdin. Sen gülünce insanın yüreği gülerdi. Ama ben gözyaşlarını da unutmuyorum. İçimi parçalayan o gözyaşlarını asla unutmuyorum Eylül.